İnsan zihninin o görünmeyen, karanlık tarafına doğru yapacağımız bu harika incelemeye hoş geldiniz. Evet, hazırsanız hiç vakit kaybetmeden doğrudan konuya girelim. Bugün günlük hayatta hepimizin karşısına çıkan o gizemli ipuçlarının, yani bilinç dışının izleri peşine düşüyoruz. Zihnimizin o derin, kapalı kapılar ardındaki sırları hep birlikte aralayacağız. Hiç başınıza geldi mi? Hani bir ortama girersiniz, biriyle tanışırsınız, karşınızdaki size son derece nazik davranır, son derece kibardır ama siz o saniye hiçbir mantıklı sebep yokken o kişiden nefret edersiniz. Ya da inanılmaz utanç verici ama şu anki partnerinize yanlışlıkla eski sevgilinizin adıyla sesleniverirsiniz. Yani normalde hayatımızın direksiyonunda tam anlamıyla bizim olduğumuzu, kararlarımızı tamamen kendi irademizle aldığımızı düşünmeye bayılıyoruz. Ama işte günlük hayatta karşımıza çıkan bu küçük, açıklanamayan gizemler var ya, bize aslında her zaman kendi eylemlerimizin patronu olmadığımızı, bazen gizliden gizliye kendimizle nasıl bir mücadele içinde olduğumuzu çok net bir şekilde kanıtlıyor. Biliyorsunuz, Freud'un o meşhur buzdağı metaforu vardır ya, bu durumu gerçekten muazzam özetler. Zihnimizin bilincinde olduğumuz kısmı, yani tam da şu an benim sesimi duyduğunuzu, bu incelemeyi dinlediğinizi fark eden o rasyonel bölüm, inanın bana buzdağının yalnızca o suyun üstünde kalan küçücük ucundan ibaret. Asıl devasa, asıl korkutucu ve güçlü olan kısım nerede biliyor musunuz? Suyun altında, o karanlıkta bekleyen bilinç dışında. Orası bizim çocukluk anılarımızla, yüzleşmekten köşe bucak kaçtığımız korkularımızla, suçluluk duygularımızla ağzına kadar dolu. Ve zihnimizin o mantıklı sandığımız küçücük ucu aslında altındaki bu devasa, görünmez güçler tarafından kelimenin tam anlamıyla yönetiliyor. Peki ama içeride sistem tam olarak nasıl işliyor? Neden zihnimiz anıları bastırır? Burada çok sinsi bir suçlu var. Zihnimizin kendi kendini sansürleme mekanizması. Bakın, zihnimiz bize suçluluk, utanç veya derin bir duygusal acı veren düşünceleri kasıtlı olarak alır ve sansürleyip bilinçaltına iter. Bu aslında bizi korumak için, yani o acıdan kaçmamızı sağlamak için zihnin geliştirdiği çaresiz bir savunma mekanizması. O zor anıları alıyoruz ve deyim yerindeyse zihnimizin o karanlık, kilitli bodrum katına fırlatıp atıyoruz. Ama durun, burada gerçekten çok ürkütücü bir detay var. Freud'un çok sevdiğim gerçeği tokat gibi yüzümüze vuran bir sözü var. Bir saniye bu sözün ağırlığına odaklanmanızı istiyorum. İfade edilmeyen duygular asla ölmezler. Canlı canlı gömülürler ve daha sonra daha çirkin şekillerde ortaya çıkarlar. Düşünsenize, bastırılmış anılar, utançlar öylece sihirli bir şekilde buharlaşıp uçmuyor, zihnimizin derinliklerine adeta diri diri gömülüyorlar ve orada, o karanlıkta, birikerek, nefes almaya çalışarak yeniden yüzeye çıkmak için doğru anı kolluyorlar. İşte yıllar önce o bodrum katına kilitlediğimiz bu duygulara tam olarak bu oluyor. Bugünkü yetişkin hayatımıza sızmaya, bir şekilde kendilerini göstermeye başlıyorlar. Biz buna geçmişin bugünkü 5 yankısı diyoruz. Nasıl mı? Birincisi, demin konuştuğumuz gibi o tamamen açıklanamayan anlamsız duygusal tepkileri vermeye başlıyoruz. İkincisi, kökenini bilmediğimiz, aniden patlayan öfkeler ve yersiz korkular yaşıyoruz. Üçüncüsü, çok iyi bildiğimiz şeyleri bir anda unutuveriyoruz. Dördüncüsü, o meşhur dil sürçmeleri başımıza geliyor. Ve son olarak farkında bile olmadığımız o geçmiş duygular bugün aldığımız kararları gizli gizli yönetmeye başlıyor. Şimdi bu yankılardan kesinlikle en ilginç olanına biraz daha yakından bakalım istiyorum. Freudian sürçmeler neden olur? Hiç kafa yordunuz mu? Bilinç dışının izleri bu basit hatalarda nasıl bu kadar net gizlenir? Konuşurken istemeden tamamen yanlış bir kelimeyi kullanmak, sandığınız gibi beyninizin yorgunluktan yaptığı basit bir yazım yanlışı falan değildir. Dil sürçmeleri nasıl anlam taşır diye sorarsanız, aslında bu o bastırdığımız bilinç dışı düşüncelerin zihinsel güvenliğimizi bir saniyeliğine atlatıp yüzeye kaçıvermesidir. Yani o arkadaşınıza annenizin adıyla seslendiğinizde bu sıradan bir gaf değil, bilinç dışınızın o anki durumla geçmişiniz arasında kurduğu doğrudan çok net ve aşırı anlamlı bir mesajdır. Şalterler bir anlığına inmiş ve gerçekler dökülmüştür. Aslında çok benzer bir durum unutkanlık için de geçerli. Hani bazen bir isim tam dilimin ucunda deriz, kıvranırız ama bir türlü çıkmaz ya o kelime. Sonra saatler geçer, duştayken falan birden aklınıza geliverir. İşte klasik bir hafıza kusuruyla psikolojik unutkanlık arasında dağlar kadar fark var. Psikolojik unutkanlıkta zihniniz o ismi ya da bilgiyi resmen kasıtlı olarak gömer. Neden mi? Çünkü o bilgi arka planda canınızı sıkan olumsuz bir duyguyla veya çözemediğiniz bir iç çatışmayla bağlantılıdır. Yani dilinizin ucuna gelip de söyleyemediğiniz o şey zihninizin
aman dur bu konu bizi üzer diyerek sizi korumak için aktif bir savunma kalkanı oluşturmasından ibarettir. İşlerin gerçekten ama gerçekten kontrolden çıktığı boyuta gelelim şimdi. Bastırılan anıların fiziksel yansımaları. Bakın, eğer duygusal bir travma hakkında hiç konuşmazsanız, onu halının altına süpürürseniz, o travma sadece kelimelerinizi veya hafızanızı vurmakla yetinmez, doğrudan bedenine saldırır. Zihninizde sıkışıp kalmış, hani o canlı canlı gömülmüş dediğimiz muazzam enerji var ya, dışarı çıkacak psikolojik bir kapı bulamadığında, bu sefer bedensel bir hastalık bir semptom olarak kendini dışa vurmaya başlar. Psikolojiyle biraz ilgilenenler ünlü Anna O vakasını kesin duymuştur. Bu anlattığımın en şok edici kanıtıdır kendisi. Anna O tamamen açıklanamayan bir felç geçiriyor. Görme bozuklukları yaşıyor, konuşamıyor. Ama doktorlar inceliyor, ortada hiçbir fiziksel, tıbbi, biyolojik neden yok. Sıfır. Peki neydi bu? Bu semptomlar aslında yıllarca bastırdığı, kimselere söyleyemediği o korkunç duygusal travmaların resmen bedene dönüşmüş haliydi. Yani bu vaka bize bilinç dışının insan bedeni üzerinde ne kadar devasa, ne kadar yıkıcı bir fiziksel gücü olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor. Peki, iyi güzel de zihnimizin bu kapkaranlık bodrum katına nasıl ineceğiz? Bu paslı kilidi açmanın bir yolu yok mu? Var. Şimdi biraz o klinik sakinliğe geçelim ve zihnin bu gizli katmanlarına inmek için bulduğumuz o harika dedektiflik yöntemine bakalım. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 1905 yılının Viyana'sında Freud'un o efsanevi kliniğinden içeri adım atarken hayal edin. Zihnin o karanlık odalarının ilk defa aydınlatılmaya başlandığı yerdesiniz. Peki ama zihne açılan bu kapı nasıl aralanıyor? Serbest çağrışım nasıl başlar ve daha da önemlisi serbest çağrışım nasıl uygulanır? Olayın mantığı aslında şu. Serbest çağrışım çok dikkatli adımlarla ilerler. Birinci adımda terapistin görüş alanının tamamen dışında rahatça uzanırsınız. İkinci ve kesinlikle en kritik adımsa sansürsüz anlatımdır. Yani size o an ne kadar saçma, anlamsız, utanç verici gelirse gelsin, aklınıza düşen mutlak her şeyi söylemek zorundasınız. Başka çaresi yok. Çünkü zihnimizin o katı, bizi korumaya çalışan savunma mekanizmalarını kandırmanın ve bilinç dışına sızmanın tek yolu, içimizdeki o otosansürü tamamen susturmaktır. Ve üçüncü adımda terapist ağzınızdan dökülen o alakasız gibi duran kelimeler arasındaki görünmez psikolojik bağları tek tek birleştirmeye başlar. Gelin bunu bir örnekle somutlaştıralım çünkü burada gerçekten büyüleyici bir zincir reaksiyonu var. Terapist tamamen rastgele gibi görünen bir kelime söylüyor. Deniz. Bu kelime zihnin sansüründen hızla sıyrılıp hastaya birden baba kavramını hatırlatıyor. O baba imgesi anında çocukluk anılarına sıçrıyor ve en nihayetinde en dipte yatan o kök duyguya, korkuya ulaşıyor. Bakın, rastgele gibi duran tek bir kelimenin zihindeki o görünmez ipleri nasıl çektiğini ve ne kadar derinlere gömülü bir travmayı şipşak yüzeye çıkardığını görüyor musunuz? Tam bir domino etkisi. Tabii bu sürecin kusursuz işlemesi için bir de stratejik silahımız var. O meşhur psikanalitik divan. Peki neden hasta koltukta oturmak yerine terapisti göremeyeceği bir divana uzanmak zorunda? Çok basit. Çünkü birinin gözünün içine bakmak, göz teması kurmak, anında sosyal nezaket kurallarını devreye sokar. Acaba benim hakkımda ne düşünüyor, mantıklı konuşuyor muyum? Baskısı başlar. Ama divana uzanıp terapisti görmediğinizde o sosyal baskı, karşınızdakini memnun etme çabası bir anda buharlaşır. Ve işte bu da serbest çağrışımın o en saf, en filtresiz ve en gerçek haline ulaşmamızı sağlar. Tabii buradaki en can alıcı noktayı da atlamayalım. Bugün modern psikoloji çok ama çok farklı bir yerde. Bilişsel davranışçı terapi, EMDR, şema terapi gibi son derece gelişmiş, bilimsel olarak test edilmiş harika yöntemler kullanıyoruz. Yani psikoloji artık sadece divana uzanıp rüya anlatmaktan ibaret değil. Ama tüm bu devasa modern yöntemlerin varlığı, Freud'un o bilinç dışı haritasını çıkarmasının ve insan zihninin aslında hiç de sandığımız gibi çalışmadığını keşfetmesinin ne kadar devrimsel bir adım olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor. O temeller olmasaydı bugün buralarda olamazdık. Bütün bu konuştuğumuz görünmez bağları, o zihnin dibine bastırılmış derin anıları, dilimizin ucundan kaçıveren o sürçmeleri düşündüğünüzde, bu incelemeyi sizi derinden sarsacak, üzerine bolca düşüneceğiniz şu soruyla bitirmek istiyorum. Hayatınızda şu anki kararlarınızı gerçekten sadece siz mi alıyorsunuz, yoksa o suyun altında sessizce bekleyen, zamanında canlı canlı gömdüğünüz o geçmişiniz mi hayatınızın direksiyonunda? Belki de bu gece zihninizin o karanlık bodrum
katından gelen tıkırtılara biraz kulak vermek istersiniz. Bize eşlik ettiğiniz ve bu derin yolculuğa katıldığınız için çok teşekkürler. Kendinize ve bilinç dışınıza iyi bakın.